Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide yetiştirebilmek için farklı bir yöntem göstereceğim. Orkidelerde normalde kullanmış olduğumuz çam kabuğu ya da diğer topraklar yerine bugün sizlere orkideleri kumda nasıl köklendirebiliriz? Bu yöntemi tüm detayları da göstereceğim. Orkideler birçok toprakta büyüyebilirler. Özellikle ölmek üzere olan ve hiç kökü kalmayan orkidelerde de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Elimde gördüğünüz üzere sadece 3 yaprağı olan ve çok az kökü olan bir orkidem var. Bu orkideye ben su kültürü uygulamıştım ve gördüğünüz üzere yeni kökler çıkardı. Fakat gövde kısmı giderek çürüyüp küflenmeye başladı. Bu yüzden bu orkidemi bugün yeni bir yöntem uygulayacağım. İlk başta dezenfekte etmemiz gerekiyor oksijenli su ile. Bu tarz eğer ölmek üzere olan çürüyen orkideleriniz varsa bu orkidelerinizi mutlaka dezenfekte etmeniz gerekiyor. Bunun için ben genelde oksijen suyu kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar oksijen suyunu 100 milim suyun içerisine koyuyorum. Bunu biraz karıştırıp orkidenin özellikle küflenen, çürüyen odunsu kısmına ve yapraklarına püskürteceğim. Dezenfekte etmeden önce orkidenin çürüyen kökleri varsa mutlaka bu kökleri de temizlemeniz gerekiyor. Bu şekilde eğer odunsu kısmı küflendiyse ya da çürüdüyse mutlaka çürüyen kısımları, küflenen kısımları bir makas ile kesmeye çalışın. Odunsu kısmına oksijenli su sıktıkça bakın. Özellikle çürüyen kısmı olduğu için bu şekilde kirli su akar. Bu önemli değil. Bu oksijenli suyu iyice sıkarak bunu kurutmaya bırakacağız ve üzerindeki mikropları da öldürmüş olacağız. Evet, orkide kurudu. Artık yeni yerine saksısını alabiliriz. Bugünkü işlem için ben kum kullanacağım. Bu kum normal marketlerde satılan kum. Yani inşaat kumu da olabilir ama deniz kumunu kullanmadım. Bu bir inşaat kumu. Bunu orkidelerinizi köklendirmek için, ölmek üzere olan orkidelerinizi yeniden canlandırmak için kullanabilirsiniz. Özellikle kökleri çürüyen orkidelerde daha çok işe yarayacaktır. Gördüğünüz üzere sadece üstten hafifçe bastırdım ve hemen üzerine yerleştirdim. Zaten kökü olmadığı için ekstradan içini kazmamamıza gerek yok. Bu yöntemde özellikle kumu çok aşırı kuru bırakmamanız gerekiyor. Benim kullandığım kum ıslaktı. Bu yüzden su vermiyorum. Sizler bu yöntemi yaparken mutlaka su verin eğer kum kuru ise. Ve bu orkidemi bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandıracağım. Ve orkidemin sonuçlarını da sizlerle daha sonra tekrardan paylaşacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Videolarımı çevrenizle paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasına da yardımcı olabilirsiniz.
Orkidemi kumda yetiştirmiştim bu orkidemi. Kumda yetiştirilen orkidelerde gördüğünüz üzere sonuç çok başarılı. Özellikle yeni kök, yeni yaprak çıkarmasına yardımcı oluyor ve gördüğünüz üzere çiçek dalı da bu yöntemde çıkarabiliyor. Bu yöntemde orkidelerinize ister sıvı bitki besinleri verin, hiç fark etmiyor. Diğer topraktan hiçbir farkı yok. Daha çok ışık alması gerekiyor ve belirli aralıklarla su vermeniz gerekiyor. Suyu da su zamanının nasıl geldiğini şu şekilde anlayabilirsiniz. Eğer üstten kum kuru ise artık su vermeniz gerekiyor. Aşırı su verip suyun içerisine bekletmeyin. Bu da yine diğer bir orkidem. Yine kumda hem 2 tane yaprak hem de yeni kökler çıkardı. Bu yöntemde altına biraz daha çakıl taşları koydum. Fark etmez, ister koyun ister koymayın, fakat önemli olan üzerinde kumun olması. Gördüğünüz üzere yeni ve sağlıklı kökler çıkarıyor ve yeni yapraklar da çıkarıyor. Bu yöntemde mutlaka sonuç alırsınız, fakat sabırlı olmanız gerekiyor. Bütün orkidelerde kök çıkarma süresi en erken 1 aydır. 1 ay içerisinde orkide küçük kökler çıkarmaya başlar ve böylelikle orkideniz aylar içerisinde hem sağlıklı kökler, hem sağlıklı yapraklar, hem de bol bol yeni çiçek dalları çıkaracaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Thank you.